Herkese merhabalar. Şu anda artık zırhın yapımının son aşamasına geldik. Yani zırhın ark reaktörü. Bu zırhın yapımına yaklaşık olarak 1 sene önce başladım ve şu noktaya ulaşabildiğime hala inanamıyorum. Bu noktaya ulaşmamda bana yardımcı olan hepinize çok teşekkür ederim. Yani bütün izleyicilerim, bütün aboneler, bütün üyeler, hepinize gerçekten de çok teşekkür ederim. Çünkü bu tür uzun projeler üzerine çalışmak bir insanı gerçekten de hem psikolojik hem de fiziksel olarak oldukça yorabiliyor. Yani 1 sene boyunca aynı spesifik projeyi yapıyorsun çünkü. Ve bütün bu süreci sizin sayenizde son noktasına getirmeyi başarabildim. Çok teşekkürler bu yüzden. Gerçekten de inanamıyorum yani. Ark reaktörünü yapma zamanı geldi ve bütün malzemeleri hazır. Bunun dışında çok ufak eksikleri kaldı zırhın. Böyle işte bağlantı noktalarındaki bazı güncellemeleri vesaire yapmam gerekiyor. Bundan videonun sonunda azıcık bahsederim. Zaten bütün sistemleri test ettiğimiz şöyle havalı bir final videosu mutlaka yaparım hani bittikten sonra ama şu anda artık son parçayı da bitirip bütün sırrı toplamam gerekiyor. Evet, o zaman siz de hazırsanız hadi başlayalım. Tabii nükleer bir ark reaktörü yapmak istiyorsak bunun için radyoaktif bir maddeye ihtiyacımız olacak. Tamamdır. Şimdi bu projede kullanacağımız radyoaktif madde trityum. Trityum çok enteresan bir madde. Hidrojenin radyoaktif bir izotopu. Ve şu elimdeki poşetteki trityum tüplerinde 15 tane var bende şu anda. İçinde trityum gazı var. Tüplerin iç yüzeyinde ise fosfor kaplaması var. Bu sayede trityum zaman içinde yaklaşık olarak 12,5 senelik bir yarı ömrü var. Böylece trityum radyoaktif bozulmaya uğrarken attığı beta parçacıkları sayesinde fosforu uyarıyor ve fosfor da ortaya foton atıyor. Bu sayede karanlıkta gerçekten inanılmaz bir şekilde parlıyor. Set ışıklarını kapadığım zaman görebileceğiniz gibi gerçekten de oldukça parlak bir ışık veriyorlar. Ve bu ışığı tabii ki de bir miktarda enerji üretmek için kullanabiliriz. Hatta bütün ışıkları kapayım. Hey Google, turn off the lights. Gerçekten inanılmaz. İnanılmaz bir malzeme. Yani şöyle tek bir tüpü de yakından göstermek istiyorum. 15 tane bu trityum tüpünden var elimizde şu anda. Trityum tüplerine bu şekilde dokunuyorum. Bu kesinlikle sakıncalı değil. Çünkü trityum çok düşük enerjili beta parçacıkları atan, beta ışıması yapan bir madde. Bu yüzden genel olarak tehlikeli kabul edilmiyor. Çünkü insan derisini geçebilecek kadar yüksek enerjili bir beta ışıması yapmıyor. Çalışırken bu tüpleri kırmamanız lazım. Çünkü solunması durumunda gerçekten de tehlikeli olabilen bir madde. Bu yüzden dikkatli olmanız lazım. Böyle benim gibi avucunuzda 15 tane trityum tüpüyle gezmeyin. Bu tür bir proje yapıyorsanız biraz daha dikkatli olun diye öneririm. Bu trityum tüpleriyle nasıl enerji üreteceğimizi merak ediyor olabilirsiniz. Bunu olabildiğince kısa ve net bir şekilde size açıklamaya çalışacağım. Şimdi demin de bahsettiğim gibi trityum tüplerin içinde bozulmaya uğruyor, radyoaktif bozulmaya uğruyor. Çünkü stabil bir madde değil. Trityum hidrojenin bir izotopu, yani 2 tane nötronu olan, 1 tane protonu olan bir adet hidrojen atomu aslında. Trityum bozulduğu zaman, ki bu çok uzun bir sürede oluyor, böyle yarı ömrü dediğim gibi 12,5 sene civarı, helyuma bozuluyor. Ve bu süreç esnasında beta ışıması yapıyor. Yani bir adet elektron atıyor. Trityum tüplerinin içinde bahsettiğim gibi bir adet fosfor kaplaması var. Ve bu attığı elektron, beta parçacığı fosforu uyarıyor. Fosfor uyarıldığı zaman ortaya bir tane foton atıyor. Ve biz de bu fotonu nasıl kullanabiliriz? Tahmin edebileceğiniz gibi bir adet fotovoltaik hücre kullanacağız. Yani bu güneş panellerinde kullanılan hücrelerden. Fotovoltaik panelde artık elimizde bir adet DC çıkışa çevirmiş oluyoruz buradaki enerjiyi. Ama fotovoltaik panellerle bu ışıma sayesinde, yani bu aslında radioluminescence deniyor buna, elde edebileceğimiz enerji çok düşük. Eskiden TRT'de kimya dersleri falan olurdu, fizik dersleri falan, ona benzedi. Buradan üretebildiğimiz enerji çok düşük. Bunun için bir iki tane ufak test yaptım. Bunlardan da bahsedeceğim işin elektronik kısmına girdiğimiz zaman. Aslında böyle birkaç volta ulaşabiliyoruz. 1,5-3 volt arasında. Ürettiğimiz enerji o kadar düşük ki nano amperler seviyesinde. Bu yüzden bu enerjiyi depolayacak bir altyapıya ihtiyacımız var. Bunun için de bir adet kapasitör kullanacağız. Kapasitörler enerjiyi çok hızlı bir şekilde ve çok efektif bir şekilde depolayabildiğimiz elektronik komponentler. Bu kapasitörün kapasitesine göre yapabileceğimiz pek çok şey var. Buradan topladığımız bu çok az miktarda enerjiyi kapasitörün içinde depolayarak çok daha farklı işler için kullanabiliriz. Buna işte atıyorum herhangi bir led bağlayabiliriz ya da başka
zırhın aslında herhangi bir şeyini bağlayabiliriz. O yüzden bir tane soru işareti koyacağım. Bu videoda spesifik olarak ark reaktörün üzerindeki ışığı yani ledleri direkt olarak radyoaktif bir jeneratörü kullanarak yani bu trityum pilini kullanarak, bu süreci kullanarak ürettiğimiz ve depoladığımız elektronlarla yakmak istiyorum. Yani en standart uygulaması bu olacak diye düşünüyorum yaptığım ark reaktörün kendi üzerindeki ışık gerçekten de radyoaktif bir jeneratör içinde üretilen enerjiyle yanacak. Bundan sonra atıyorum yapabileceğimiz farklı şeyler var. Daha büyük kapasitede bir kapasitör kullanarak zırhın çeşitli fonksiyonlarını da gerçekleştirebiliriz. Atıyorum mesela elindeki repulsor'ı ateşlemek mümkün ki bu bir spoiler oldu. Bunu daha sonra yapacağım kesinlikle ama şu anda bu bölümde yapmak istediğim şey reaktörü çalıştırmak ve gerçekten enerji üretip bunu depolamak ve bunu bir şekilde göstermek. O zaman başlayalım. Şu anda ilk yapmak istediğim şey internetten bulduğum birkaç tane 3 boyutlu modeli kullanarak reaktörün kendisini, bu ön kısmındaki görsel kısmını ve ledleri tutacak olan kısmını üretmek olacak. Daha sonra işin trityum pili kısmına yani bu çekirdek kısmına girip sonra da elektronik kısmıyla devam edip reaktörü çalıştırmayı planlıyorum. Okey. O zaman ilk olarak 3 boyutlu modelleri hazırlayıp baskıyla devam edelim. Bir süredir videolarımı takip ediyorsanız fark etmişsinizdir. Brixsys şirketi yani bu BricsCAD ismindeki 3 boyutlu yazılımı üreten şirket videolarıma bir süredir sponsor oluyor. Bu videoda da bana destek oldukları için çok teşekkür ederim. Birazcık masraflı bir video çünkü. Özellikle trityum vesaire gibi malzemeleri toplamak birazcık zor oldu. Şimdi BricsCAD bir 3 boyutlu çizim yazılımı. Yani mimariden mekanik parçalar tasarımına, 3 boyutlu baskı için hazırlayacağınız parçalara kadar pek çok iş için kullanabileceğiniz bir CAD yazılımı. Ben de mesela bir süredir BricsCAD'i kullanıyorum özellikle 3 boyutlu baskı için hazırlayacağım parçalarda. BricsCAD'in Shape isimli bir versiyonu var şu anda benim de kullanmakta olduğum. Shape tamamen bedava ve videonun açıklamasından indirip kullanabilirsiniz. Böyle bence bir kurcalayın. İnternette bulduğunuz hazır modelleri vesaire de modifiye etmek için kullanabilirsiniz. Mesela şu anda yaptığım şey o. İnternette bir sürü ark reaktörü modeli var. Bunlardan bana en uygun olduğunu düşündüğüm bir versiyonunu aldım ve onu şu anda BricsCAD Shape'de düzenledim bütün parçalarını nasıl monte edileceğine göre. İlk olarak bu reaktörün görsel kısmının önündeki kısmına basacağım yani aslında bu ışıkların olacağı vesaire. Sonuçta bu reaktörün bir sürü farklı parçası var. Bu parçaların bir kısmı saydam olması gerekiyor çünkü hani içine ışık yerleştireceğiz parlaması için. Ama bir kısmının da solid olması gerekiyor. Bunun için şöyle bir fikrim var. Mesela şu parça konik böyle mavi mavi parlayan parçalardan bir tanesi bu reaktörün. Büyük olasılıkla bu bir füzyon reaktörü falan gibi düşünmüşler diye tahmin ediyorum. O yüzden böyle radyal bir yapısı var. Bunun yarı saydam bir malzemeden yapılması gerekiyor. Bunun için reçine kullanacağım. Daha önce göstermiştim reçine yazıcıları. Ve saydam bir reçineyle basacağım. Aynı zamanda şuradaki parçayı da, şu içerideki reaktörün çekirdeğinde olan kısmı da reçineyle basmayı planlıyorum. Çünkü o kısımda da ışık var. Geri kalan kısımlarını da reaktörün şu arkasındaki tutucu kısımdan bu öndeki koruyucuya benzeyen kısım. Bunların hepsini FDM bir yazıcıyla normal PLA kullanarak yani bu daha bildiğin standart yazıcılarla basmayı planlıyorum. Hemen bunları hazırlayayım. Evet, reçine baskılar bitti. Gerçekten çok güzel oldular. Daha önce böyle saydam reçine denememiştim. Yani beklediğimden daha iyi oldular. Şuna baksanıza. Bayağı böyle yarı saydam. Böylece bunların altından ışık verdiğimiz zaman böyle tam istediğim gibi parlayacağını genel olarak düşünüyorum. Çok tatlı oldular. Şimdi bunlar işte reaktörün şu kısmı şu arkada duruyor biraz. Şimdi bunların etrafındaki plastik parçaları basarak devam edelim. Sonra bir hani toplayıp fiziksel olarak bir görelim. Ondan sonra da elektronik kısmıyla, nükleer kısmıyla devam ederiz. Plastikleri de bitirelim. Heyecanlanmaya başladım çünkü artık şekle geliyor sonunda. Evet, şimdi reaktörün plastik kısımlarını yani PLA ile basacağım kısımlarını bu yazıcıyla basacağım. Bunu bana bu videoda kullanmam için Effelsan firması yolladı. Geçen gün elime ulaştı. Bu böyle daha önce gördüğünüz o diğer FDM printerlar gibi. Bu da bir FDM printer. Ama tabii tipinden de anlayabileceğiniz gibi birazcık farklı. Bu bir Delta printer. Şuradaki motorları kullanarak aslında sadece 3 tane motoru kullanarak X, Y, Z ekseninde gezebiliyor. Böyle enteresan bir şey. Sanki böyle endüstriyel robotlar var mesela bunlar gibi. Onlara benziyor birazcık. Bu printer'ın bazı avantajları var. Mesela bu diğer kartezyen printer'lara göre çok daha hızlı. Bunun nedeni tablanın sabit olması bir. Sonuçta titreme yapmadığı için çok daha hızlı baskı almanız mümkün. Ayrıca şu mekanik yapı nedeniyle
çok ufak hareketlerle çok büyük alanlarda gezmesi mümkün oluyor yazıcının. Onun dışında işte bow'dan extruder olması, kafanın hafif olması vesaire gibi avantajları var. Bu sayede böyle 2-3 katı, hatta internette böyle 4-5 katı hızlara çıkanlar gördüm. Bu nedenden dolayı bunu kullanacağım. Videonun açıklamasına bu yazıcının linklerini de bırakacağım bu arada. Eğer isterseniz inceleyebilirsiniz. Bir iki ufak problem yaşadım. Instagram'dan takip edenler görmüştür tabandaki yapışmayla ilgili. Ama o tamamen benim hatamdı. Onun dışında başka hiçbir sorun yaşamadım. Gayet güzel bir alet. Efelson'a çok teşekkür ederim bunu yolladıkları için. Ve bu projede biraz daha hızlı prototipleme yapabileceğim bu yazıcı sayesinde. Şimdi okey, o zaman bütün plastik parçaları baskıya bırakıyorum sırayla. Onları da toplayıp daha sonra boyayıp devam edeceğiz. Evet, reaktör genel olarak baskısı ve boyası bitti. Bu parçaların neden siyah olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Bu Mark 1 reaktör, yani zırhın ve reaktörün versiyonları farklı bu arada. Mark 2'yi ilk giydiği zaman bu Mark 1 reaktörü kullanıyordu zaten. Hatta filmin sonlarına doğru da kullanıyor. Bu mağarada yaptığı reaktör. Şimdi bahsettiğim gibi yapacağımız reaktör çok az bir miktarda enerji üretecek. Çok düşük nanoamperlere sahip ve bunu bir kapasitör içinde depolamamız gerekiyor. Bunun için ilk bir test sistemi kurmuştum. Tritium ile ne kadar enerji üretebildiğimi test etmek için önceden şöyle bir şey hazırladım. Instagram'da görmüş olanlar olabilir. Bu tamamen bir prototip. İlk prototip açıkçası. Bunun içinde görebileceğiniz gibi böyle minik güneş hücreleri mevcut. Bunlar amorf paneller. Spesifik olarak amorf panel bulmam gerekiyordu. Yani bu görmeye daha çok alışık olduğunuz kristal güneş panelleri değil. Bunun nedeni bunlar düşük ışık ortamında çok daha iyi çalışıyorlar. Bu eski tip böyle hesap makinelerinde falan bulunan panellerden. Ve yani tritiumun yaydığı ışık çok zayıf olduğu için bunu efektif bir şekilde toplayabilmek için bunlardan kullanmam gerekti. Bunları ayrı olarak satan düzgün bir yer bulamadım. O yüzden son böyle bir iki haftadır farklı cihazları parçalayarak içlerinden bu panelleri söküyorum. Böyle işte güneş panelli fenerlerden işte bahçe fenerlerine kadar, ama en son en efektif olanın şunların panelleri olduğunu fark ettim ve bu civcivlerden böyle bir 8-9 tane parçaladım panelleri çıkarabilmek için. Biraz acılı bir süreç oldu. Bunlar böyle güneşte sallanıyorlar. Sonra bunları birbirine birleştirip şöyle bir sistem kurdum. Bu tamamen test için. Tritiumlar şuraya diziliyor ve daha sonra bunu kapattığımızda ürettiği enerjiyi ölçebiliyoruz. Devreyi kurmadan önce ilk olarak tritium tüplerini bunun içine yerleştirip ne kadar bir enerji üretebildiğimizi göstermek istiyorum. Bunları kırmamak için birazcık dikkatli davranıyorum ama. Yerleştirmesi birazcık gıcık. Şurada her tüpün oturduğu yuvalar var. Şu reaktör çekirdeğin içinde. Buna çekirdek diyorum bundan sonra. Aslında bir tür tritium jeneratörü. Şu anda çok ışık olduğu için tritiumun parlaması görünmüyor. Birazdan kapayıp gösteririm. Evet, görebileceğiniz gibi tritiumlarımız gerçekten de çok güzel parlıyor. Biraz böyle ürkütücü bir parlaması var. Ben radyoaktifim diyor yani. Şimdi bu ikisini bu paneller arasında, yani bu tritium tüplerini paneller arasında sandviçlediğimiz zaman maksimum verimle alabileceğimiz kadar enerjiyi alıyor olacağız. Bunu monte edip ilk bir ölçümleri alıp sizle paylaşmak istiyorum. Bu reaktörü çekirdeğini alüminyum bantla kaplamamın nedeni hem iç yüzeyindeki boş alanlarda tritiumun ışığını yansıtması, içinde de bazı alanlar kaplı. Alüminyum beta ışımasını bloke ettiği için eğer tüplerden sızan bir beta ışıması varsa, dediğim gibi zararlı değil ama yine de her ihtimale karşı bloke ediyor olması. Bu nedenden dolayı alüminyum kaplı. İlk bir ölçüm alalım bakalım. Bu tritium hücrelerini paralel ya da seriye bağlayabilirim yapacağım uygulamaya göre. Şimdilik seri bağlayacağım. Voltajı görelim, alabileceğimiz en yüksek. Tritium jeneratörümüz, pilimiz, ark reaktörümüzün çekirdeği 3.2 volt.
civarı bir gerilim üretiyor şu anda. Bu süper. Akımını ölçemiyorum kaç nanoamper olduğunu bir sisteme yüke bağladığım zaman bile. Çünkü o kadar düşük, dediğim gibi, nanoamperler seviyesinde olduğu için gerçekten de bu cihazın ölçüm aralığı yetmiyor buna. Direkt olarak bir led bağladığım zaman yakmak mümkün değil. Hatta şöyle ufak bir kapasitör bağlayıp buna size göstermek istiyorum. Evet, kapasitörümüz şu anda 0 voltta. Biraz önce kısa devre ettim çünkü boşalması için. Bunu reaktöre bağladığımız zaman kapasitör şu anda bizim tritium jeneratörümüzde şarj oluyor görebildiğiniz gibi. Bu kapasitesi çok ufak olan bir kapasitör. 4.7 mikrofaradlık. Bununla böyle büyük olasılıkla bir tane beyaz ledi bir anlık yakmak mümkün olacaktır. Hatta deneyebilirim. Beyaz ledler 3.2 volt bu arada. Belki bir an için böyle bir kırpıştırabilir. Emin değilim. Şu ledi kapasitörün bacaklarına değdireceğim ve bir anlık çok ufak bir parlama görmeniz lazım. Gördünüz mü? Bir tane nükleer jeneratörden ürettiğimiz enerjiyle bu ledi yakmayı başardık ama çok ufak bir süre için yakmayı başardık. Buraya çok daha yüksek kapasiteli bir kapasitör takacağız. Böyle büyük olsa da bir süper kapasitör, işte atıyorum 1 faradlık ya da böyle 0.3 faradlık falan. Altın ve aerojel kapasitörler var. Onlardan bir tanesini takacağız. Daha sonra bu jeneratörü kullanarak bu kapasitörü şarj edeceğiz. Uzun bir süre boyunca ledi açık tutmasını sağlamamız gerekiyor. Bunun için direkt olarak ledi bağlamamız mantıklı değil. Çünkü dediğim gibi beyaz ledler spesifik bir voltajda çalışıyorlar. Bizim kapasitörün voltajı düşmesine rağmen ledi yakabilmesini sağlayacak bir devre kurmamız gerekiyor. Bunun için Joule-Thief ismi verilen bir devre var. Joule-Thief kendi kendine osile olan bir devre aslında. Düşük bir voltajı yükselterek ledleri yakmak için kullanabileceğiniz bir devre. Böyle atıyorum mesela bitmiş bir kalem pille günlerce tek bir ledi yakabilmenizi sağlayacak bir devre. Yani yaptığı şey ledi çok hızlı bir şekilde yakıp söndürmek. Ve bunu yaptığı zaman insan gözü ledin yanıp söndüğünü göremiyor tabii ki de yeterince hızda yakıp söndürdüğünüz zaman. Çok düşük bir voltajda bunu yapabiliyor. Aynı zamanda da çok daha düşük bir miktarda akım harcıyor bu devreyi kullandığınız zaman led. Ve bunu kullanarak, bunu da bir tane süper kapasitörle eşlediğimiz zaman bu reaktörü kullanarak uzun süreler boyunca bütün reaktörün ışığını yakabileceğimi düşünüyorum. Hemen bir Joule-Thief'le oynamaya başlayalım. Evet, Joule-Thief devresini kurdum. Bunu birazcık kalibre etmem gerekti. Bazı parçalarıyla oynayarak, direnç ve kapasitör ekleyerek. Standart bir Joule-Thief devresi değil yani. Harcadığı akımı düşürmek için ki kullanacağımız kapasitörle daha uzun bir süre boyunca buradaki ledleri yakabilelim. İlk testlerimi tabii ki de böyle 1.5 voltluk bir pille yaptım. Çünkü kapasitörün de 1.5 volt olması gerektiğini düşünüyorum. Devre çalışıyor genel olarak. O arada bununla uğraşırken bir tane 4700 mikrofaradlık bir kapasitörü tritium jeneratörümüzle şarj ediyorum bir süredir. Nükleer jeneratörümüzle. Şu anda 1.5 voltu geçmiş durumda. 1.584 volttayız. Zaten bunu şu anda paralel bağladığım için maksimum voltajı 1.7 falan olması gerekiyor. Bayağı iyi şarj etmiş durumda. Bunu kullanarak şu sistemi çalıştırmayı deneyeceğim. Arada bir de şundan bahsedeyim. Şuradaki bobinleri sardım ve bunun içine ledlerini yerleştirdim. Böylece artık bunu da deneme şansımız olacak. Ama şu anda hemen sürprizi bozmamak için bununla test etmeyeceğim. Bitirdikten sonra devreyi gerçekten de asıl kapasitörü şarj ettikten sonra final testi bununla almak istiyorum ki heyecanı kaçmasın için. Gerçekten de full fonksiyonel olduğu zaman şunun yanmasını istiyorum yani. Şimdi ilk olarak bir devreden bahsetmek istiyorum. Şu Joule-Thief devremizin bobini. Bunun sayesinde bu bahsettiğim osilasyonu yapabiliyor. Bu ledi çok hızlı bir şekilde yakıp söndürerek daha düşük bir voltaj girişiyle yakmamıza izin veren bir devre. Birkaç ufak modifikasyon yaptım. Buraya eklediğim bir kapasitör ve ekstra bir direnç var. Bunlar daha verimli çalışmasını sağlamak için. İlk olarak bir kapasitörün durumuna bakalım. Biraz daha şarj olmuş durumda. 1.617 volttayız şu anda. Tam Joule-Thief'imizin çalışması için gereken üst voltajlardan biri. Şöyle deneyeceğim. Şu anda burada bir tane led bağlı. Dediğim gibi bu birazcık ufak bir kapasitör. Kullandığımızdan biraz daha kapasitesi var ama bu ledi çok uzun bir süre yakamayacaktır. Bu tamamen bir test. Ve şunu da unutmayın ki bu kapasitörün içindeki üretilen bütün yük, bütün elektronlar şu nükleer jeneratörün içinden geldi. Yani şu an göreceğimiz ışık gerçekten de
ev yapımı bir nükleer jeneratörle üretilmiş bir ışık olacak. Çalışırsa. Şuna bakın. İnanılmaz. Tahminimden daha uzun süre yanık kalan, ne kadar gidecek çok merak ediyorum. Okey, süper. Birkaç saniye boyunca yakmayı başardık. Demin de bahsettiğim gibi çok düşük kapasiteli bir kapasitör. Bunun yerine bu 6.3 volt 4700 mikrofaradlık bir kapasitör. Bunun yerine şöyle bir şey kullanacağım. Şunu göstermek istiyorum. Şu bundan çok daha küçük görünen arkadaş 1 faradlık 2.5 voltluk bir aerojel kapasitör. Şuna göre yaklaşık olarak 200-210 kat daha fazla enerji tutabiliyor şu ufak arkadaş. Şimdi asıl devreyi bununla kuracağız. Şu 4700 mikrofarad değil, 1 faradlık kapasitörle kuracağız. Ve daha sonra da birleştirip paketleyip bunu çalıştırmayı deneyeceğiz. Ama şu anda teknik olarak çalıştığını gördüğüm için şu anda çok mutluyum. Çünkü böyle 2 gündür falan bunu kur, şunu yap falan uğraşıyorum yani, artık yorulmaya ve kafam gitmeye başlamıştı. Şu anda çok mutluyum. Şimdi ilk yapacağımız iş şunu bir kart üzerinde toplamak. Daha sonra bunu monte edeceğimiz bir sistem kurmam gerekiyor. Ya arkasına ya ayrı bir şey yapacağım. Şunu ve elektronik devreyi içeren kısmı. Ondan sonra paketleyeceğim. Okay. Hadi başlayalım. Devre üzerinde çalışırken çok acayip bir şey oldu. Bunu araya gidip göstermek zorundayım. Gördüğünüz şey bir transformatör. Çoğu 3 boyutlu baskıyla yapılmış durumda. İçinde bir tane ferit çekirdek var. Neyse, detaylarına çok girmeyeceğim ama bunu Joule TF'e bağlama aklıma geldi. Çünkü bunun da sarımları Joule TF'e çok uygun. 30'a 90 bu. İnanılmaz bir sonuca ulaştım. Bunu göstermek zorundayım. Bir tane kalem pil kullanacağım bu arada. 1.5 volt, dediğim gibi standart voltajımız kapasitörde bulunacak olan. Akımı ölçmek için mantıklı bir seçenek. Sabit bir voltaj sunacak bize. 3.13 miliamperle 10 tane led yakıyorum şu anda ve bayağı parlaklar. İnanılmaz iyi çalışıyor ve çok stabil çalışıyor voltaj düştüğü zaman da. O yüzden direkt olarak Joule TF'te kullandığım diğer bobin yerine bunu kullanacağım. İnanılmaz veriminin artacağını düşünüyorum. Evet, bütün devremiz hazır şu anda. Aşırı yorgunum arkadaşlar şu anda, o yüzden çok kısaca anlatacağım bulunduğumuz durumu. Bu Joule TF'in kendi bobinini, şu bobini, şu transformatör ile değiştirdim. Bunu dediğim gibi başka bir devre için hazırlamıştım ama istediğim gibi çalışmadığı için kenara kaldırmıştım. Daha sonra Joule TF'e çok uygun bir sarım oranına sahip olduğunu hatırladım ve taktığım zaman gerçekten de bundan çok daha verimli bir şekilde çalışmaya başladığını fark ettim. Süper oldu o yüzden. Onun dışında devrenin geri kalanını hazırladım. Nükleer pilimizi de bağladım ve şu anda kapasitörümüz şarj olmaya başladı. Bu arada hani şundan bahsedeceğim. Unuttum bunu videonun başında yapmayı. Sırf komiklik olsun diye internetten gidip 65 miligramlık paladyum almıştım. Filmde biliyorsunuz Tony Stark paladyum kullanıyor ark reaktörüne güç vermesi için ilk başta. Bununla komiklikler yapacaktım çeşitli ama unuttum. That's palladium, 0.15 grams. Radyoaktif değil bu arada. Radyoaktif olmayan paladyum. Alabilirsiniz internetten. Güzel bir şey. Nedense. Okey. Eğer buna geri dönersek, şu anda hani basitçe bir özetleyeyim şunun onu. Buradaki aerojel kapasitörümüzü şarj ediyor elimizdeki nükleer jeneratörümüz. Aerojel kapasitörün ne kadar sürede şarj olacağını şu anda henüz tam olarak net bir şekilde bilmiyorum. Şarj olduktan sonra ilk testlerini alacağım. Bu arada ilk şarjı bu kadar uzun sürecek, kapasitörün şarjını. Çünkü şu anda ilk kez 0 volttan maksimum voltaja çıkarmaya çalışıyoruz kapasitörün üzerindeki şarjı. Bunun nedeni şu: normalde zaten bu ledleri yakabilmek için gereken bir taban voltajımız var. Böyle 0.5-0.4 volt gibi.
gibi hiçbir zaman voltajın altına düşmeyeceğiz. Şu anda sıfırdan başlıyoruz. Ya aslında şu sistemi şöyle düşünebilirsiniz. Başta birazcık anlatmaya çalışmıştım ama şu an biraz daha basitleştirip anlatmaya çalışırsam elimizde bir kapasitör var ve bu kapasitörün içinde belirli bir miktarda enerjimiz var. Bu enerji, bu anahtar her kapalı olduğu zaman yükseliyor. Ve her açtığımız zaman elimizdeki ark reaktörün ışıklarını yakıp azalmaya başlıyor. Sürekli böyle bir döngü içinde olacak bu. Yani eğer belirli bir süre kapalı tutarsak maksimum voltaja ulaşıp duracak. Şu anda biz bunu sıfırdan maksimuma ulaştırmaya çalışıyoruz. O yüzden bundan sonra hani ben bunu test edip ışıklarını yakıp daha sonra kapadığım zaman hiçbir zaman bu kadar uzun bir süre beklememe gerek kalmayacağını düşünüyorum. Yani daha ne kadar bekleyeceğimizi bilmiyorum ama dediğim gibi büyük olsa birkaç gün beklememiz gerekecek. Okey o zaman. Şimdi ben birkaç gün bekleyeceğim, bir ortalığı toplayayım. Biraz uyuyayım. O zaman birkaç gün sonra bunu deneyeceğim. Sizin için bu birkaç saniye sürecek. Yani şu anda büyük olsa birazdan o saniyeye geçeriz. Evet, şu anda son testleri yapmaya hazırız. Kapasitörümüz doldu. Burada tek bir değişiklik yaptım. Aerojel kapasitör 1 farad olduğu için kapasitesi biraz yüksekti. Videonun çekimlerini yetiştirebilmek için onu 0,3 faradlık yani yaklaşık olarak kapasitesi 3'te 1'i olan bir kapasitörle değiştirdim. Ve bu kapasitörü şarj etmesi yaklaşık olarak 2,5 gün falan sürdü. Dediğim gibi bu ilk şarj süresi. Bundan sonra çok daha kısa sürecek. Zaten tekrardan aerojele çevirip bazı ölçümler alacağım. Süre uzun olduğu için ve çekime yetiştirmek istediğim için böyle bir değişiklik yaptım. Daha sonra aerojelin ne kadar sürede şarj olduğu vesaire gibi bilgileri de Instagram'dan vesaire paylaşırım ve Facebook'tan. Bunların linklerini de videonun açıklamasında bulabilirsiniz. Evet, şimdi artık ilk kez test edeceğiz. Bir voltajın ne durumda olduğuna bakalım. Okey, şu anda kapasitörümüzün voltajı 1,5 volt civarında, 1.535. Bunun maksimumu aslında böyle 1.7'ye falan çıkacak tam şarj ettiğimiz zaman. Ama şu anda testlerimiz için uygun olduğunu düşünüyorum. O yüzden hadi deneyelim. Birazcık ışıkları kısmak istiyorum bunun için. Nasıl görünecek gerçekten de hiç bilmiyorum. Şu ana kadar hep küçük bir kapasitörle denedik. Çok kısa bir süre açık kaldı. Full halini çok merak ediyorum. Hadi ışıkları kısalım. Hadi. Çok heyecanlı. Hazır mısın Adil? Hazırım. Sese inanamıyorum. Kayıtta duyuluyor mu acaba ses şu anda? Kapayacağım. Burada gördüğünüz bütün fotonlar arka reaktöründen çıkan, hepsi gerçekten de bir adet nükleer pilin içinde üretildi. Ve demin duyduğunuz ses de, o sesi çok kısa bir süreliğine ilk minik bir kapasitör taktığımda böyle bir anlık duymuştum. Şu anda uzun duyduğuma inanamıyorum. Şuradaki transformatörün bobininden çıkıyor. Yani şu an bu kesinlikle bir ses efekti değil ve planlayarak yaptığım bir şey değil. Bu ikinci taktığım transformatörün içinden çıkan bir ses bu ve bayağı gerçek bir ark reaktörü gibi olmaya başladı artık. Yani bayağı filmdekinin aynısı olmaya başladı. Bu inanılmaz bir şey. Mikrofonda duyulduğundan emin olmak istiyorum. O yüzden mikrofona getireceğim. Bir de frekansı giderek artıyor. Yeni açılmış bir arka reaktör gibi. Okey, kapayacağım. Şu an ne kadar şarjımız olduğunu bilmiyorum. Ne kadar gideceği konusunda hiçbir fikrim yok. Tahminen böyle bir yarım saat, bir saat arası bir şey olacağını tahmin ediyorum. Bunlar çok yaptığım ön hesaplamalar ufak kapasitörle. Hiçbir fikrim yok. 0,3 faradlık kapasitörle ne kadar gideceğini bilmiyorum ama çok mutluyum. Dur, tişörtün altından nasıl görüneceğini merak ediyorum. Yani bir yandan da düşürmek istemiyorum. Tritiumu kırarsak çıkalım gidelim. Hadi buradan. Aynen. Titremesi falan inanılmaz. Buraya monte edeceğim bunu. Bir saniye. Bütün şarjını bitirmeyelim. Çünkü tabii ki de zırhın içinde görmemiz gerekiyor. Bu arada tabii kapasitör değişiklikleri vesaire yaptığım esnada zırhın içinde de göğsünün içine arka reaktörün oturacağı bir yuva hazırladım. Böylece takıp deneyebiliriz. Şu ara kablosunu çıkaracağım. Sonra takacağım tekrar. Burada gerçekten de şu kablo olayı çok iyi oldu. Filmde de hatırlıyorsanız Iron Man 1'de göğsüne ilk çıkardığı zaman buradaki kabloyu vesaire görüyorduk. Aynısı oldu. Çok güzel görünüyor. Gerçekten çok güzel görünüyor. Hemen açalım bunu. Bunu da şöyle bir yere koyacağım şimdi. Daha sonra şöyle bir fikrim var. Yani bunu zırhın üzerinde kullanmaya karar verirsem ki emin değilim henüz, belki böyle falan yapabilirim. Filmdeki Proof That Tony Has a Heart, Tony'nin kalbi olduğunun kanıtı standı gibi bir şey de yapabilirim. Çünkü inanılmaz bir nesneye dönüştü bu.
Zırhın içine başka bir tane koyabilirim. Ama burada bir sürü yerimiz var. Bunu böyle gizleyebileceğimiz. Şeyin içinde görmedim, ışığın yandığını şu ana kadar ufak kapasitörle test ederken bile şu anda inanılmaz görünüyor. Evet. Zırhın içinde şu anda gerçekten nükleer bir ark reaktörü var. Kelimenin tam anlamıyla nükleer bir ark reaktörü var. Evet, bunu net bir şekilde söylemek istiyorum ki dünyadaki ilk ve tek gerçekten de nükleer enerjiyle çalışan ark reaktörü. Yani burada keşke zaman tutsaydık adil. Ne kadar süre yanacağını bilmiyorum. Neyse bunu tekrar deneyeceğim. Dediğim gibi böyle Instagram'dan ya da Facebook'tan atarım. Şu kadar sürede şarj oluyor, şu kadar sürede bir şey yanıyor şeklinde. İnternetten baktığım kadarıyla ne bileyim, nükleer bir reaksiyon ya da nükleer bir bozulma kullanarak enerjisini üretip çalışan bir ark reaktörü başka göremedim. Eğer gördüyseniz siz yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Sanırım gerçekten de dünyadaki ilk nükleer ark reaktörü bu. İnanılmaz görünüyor. Uzun bir süre bakmak istiyorum buna. Okey, müthiş. Şu anda ışığı giderek ilk açtığımız ana göre zayıflamaya başladı ama şu anda en azından hani arada tabii ki de kurgu yaparken kamerayı açıp kapadığımız anlarda falan da çalıştığı anlar oldu. En az bir 20 dakikadır falan çalışıyor olması lazım. Bunu 0.3'lük bir kapasitörle yapıyor. 1'e çıktığımız zaman, yani 3 katı bir kapasiteye çıktığımız zaman daha da uzun yanacaktır ki hani kısılmış olmasına rağmen ışığı hala gayet net bir şekilde görünen bir ışık giriyor. Gayet memnunum o yüzden. Bakalım ne kadar gidecek, ne kadar kısılacak vesaire görmek istiyorum. Şimdi bundan sonraki bu reaktörle yapacağımız şeyler, videonun başında da ufak bir spoiler vermiştim ama gerçekten de bu el iticisini reaktörü kullanarak ateşlemek istiyorum. Yapıp yapamayacağımdan kesinlikle emin değilim. Çok deneysel bir proje bu. Gördüğünüz gibi tekrar deneye bu haline getirmeye başardım. Daha büyük bir kapasitör takabilirim bu iş için. Ama hani doğru konfigürasyonda yeterli bir miktarda şarj ettikten sonra gerçekten de ateşleyebileceğine inanıyorum. Onun için gereken çalışmalara da başlayacağım ufaktan. Bu arada repulsor'ların nasıl ateşlendiğini görmek isterseniz kanalın sayfasından Iron Man zırhı yapımı 4. videoya bakın. Orada repulsor'ların ilk testlerini yapıyoruz. Tabii ki de reaktör ile değil ve zırhın üzerindeki pille yapıyoruz. Ama en azından nasıl bir şeye benzeyeceği konusunda bir fikriniz olabilir izlemediyseniz. Onun dışında tabii ki de artık zırhı gerçekten de giymem gerekiyor. Bu videoda yapmayacağım bunu ama bir iki tane ufak ayarı kaldı sadece. Bunlar işte bazı eklemlerdeki kapanacak parçalar vesaire. Onları da kapadıktan sonra final bir test videosu çekmek istiyorum. Ufak ayarlarını da bitirdikten sonra bütün zırhı giyip işte repulsor ateşlemeden uçuş sistemleri, arkadaki uçuş efekti sistemleri, gerçek bir uçuş sistemi değil. Eğer nükleer ark reaktörünü kullanarak repulsor ateşleme, yani el iticisini ateşleme videosunu kaçırmak istemiyorsanız videonun altındaki abone ol tuşuna basmanızı tavsiye ederim ve küçük zili açarak video çıktığı anda haberiniz olabilir. Giderek kısılmaya başladı ama hala çalışıyor. En az yarım saatte çalışıyor şu anda. Tahmin ettiğim gibi yarım saatle 1 saat arası tahmin etmiştim ama gerçekten inanılmaz. Evet, okey. Bu da bitti sonunda. İnanamıyorum. 1 sene önce bunu yapacağımı söylemiştim ama gerçekten yapamayacağım konusunda hiçbir fikrim yoktu. Ama şu anda tekrar söylemekten çok zevk alıyorum bunu. Nükleer bir ark reaktörüm var. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Baksana hala bayağı çalışıyor. Oğlum inanılmaz lan bu. En az 40-45 dakika falan geçti abi. Gerçekten inanamıyorum, hala çalışıyor. Ne kadar gideceğini görmek istiyorum. Böyle burada durup sadece reaktöre bakıp ne kadar gideceğini görmek istiyorum. İnanılmaz görünüyor. Story falan atacağım. Abi en başta çok iyi parlıyor bu arada. Evet.